Bu hikayedeki yaşanmış olanlar dışında kalan olay ve şahıslar tümüyle hayal ürünüdür. Birçok kişiye de gerçekleşmesi imkansız, hatta düşünülmesi anlamsız gelebilir. Yürüyüş. İsrail'in Gazze'de hastane, cami, okul, çocuk, yaşlı, kadın demeden Filistinlilere karşı yürüttüğü insanlık dışı son saldırının devam ettiği günlerdi. Mazlum, dünyanın öbür ucunda başından beri gözyaşını içine akıtarak izliyordu olayları. İsrail'in Filistin ve Kudüs'te daha önce yaptığı saldırıları ve işgalleri ayrıntılarıyla okumuştu, biliyordu. Yanılmıyorsa 18 Ağustos 2011, 9 Mart 2012, 8 Temmuz 2012 tarihlerinde başlayan Gazze saldırıları hatırında tazeliğini koruyordu. 7 Ekim 2023'te başlayan binlerce canın hunharca ölümüne sebep olan bundan önceki son saldırısını da orada görev yaparak bizzat şahit olmuştu. İsrail aradan kısa bir zaman geçtikten sonra şimdi yine dünyanın gözü önünde aynı zulmü hem de hayvanların bile utanacağı daha aşağı bir derekede tekrarlıyordu. Etkisiz kınamalar, nümayişler, uygulanmayan Birleşmiş Milletler kararları dışında yapılacak bir şey görünmüyordu. 5 daimi üye ülkeye imtiyaz tanıyan, üstünlük sağlayan, her birine tek kendi oyuyla askeri müdahale dahil alınacak kararları red edebilme yetkisi veren yapısıyla haksızlık üzerine kurulmuş Güvenlik Konseyi zaten her zaman işlevsiz kalmıştı. Kendisini de bu zulmün bir parçasının içinde yapayalnız hissediyordu. İlk defa çalıştığı uluslararası medya kuruluşundaki yakın arkadaşlarıyla konuşmasında şimşek çakar gibi aklına geldi ve dillendirmeye başladı. Bu zulmü önleyebilecek bir şeyler yapmak lazım. Bütün dünya seyirci. Bu binleri aşan çocuk, yaşlı, kadın, sivil ölümleri ve şehir yıkımlarına, insanlık değerleri ve bütün evrensel kazanımlar çöpe atılmak, öldürülmek bir yana her gün tekrar en barbar işkenceye tabi tutuluyor ve bu saldırılarla böylece bir köşeye çekilmiş kınamaktan, lanetlemekten de öte bu zulmü durduracak bir eylem yapmak lazım. Arkadaşları şöyle cevap vermişlerdi. Biz ne yapabiliriz? Görevimiz olan zulmü dünyaya aktarmak, görüntülemek dışında. İşlerinden birisi de şöyle demişti. Müslüman ülkeler ve onların gerektiğinde silahlı güç gönderme yetkileri olan liderleri kınamaktan öte bir şey yapamıyorlar. Onlarınki zaten apayrı bir durum. Bugüne kadar tehlikeyi gördükleri, yaşadıkları halde bir araya gelip bu tür saldırılara karşı hazırlanmamak, sonra da kalkıp kendi sorumluluklarını da Allah'a yükleyerek ondan zalimleri yok etmesini beklemek, bunun için dualar etmek, mitingler düzenlemek. Bu altından kalkamayacakları ve zulmü hak ettiklerinin göstergesi. Allah savaşla da imtihan edecek tabii ki. İmtihandan kaçmak nasıl bir suç? O da ayrı bir zulüm ve hakka saldırı değil mi? Ama bizim de bir şeyler yapmamız lazım geliyor. Arkadaşlarının mesela ne sorusuna o anda gönlünden aklına bir yıldırım gibi düşen düşüncesini dillendirerek cevap verdi. Ben gideceğim oraya. Duramam buralarda. Ama bu sefer zulmün karşısına dikileceğim. Arkadaşları alaylı gülümsediler. Ne o? Silah kuşanıp savaşmaya mı gidiyorsun? Yoksa Hamas'a ya da Hizbullah'a katılmaya mı? Silah her zaman top, tüfek, füze değildir. Savaşmak için karanlık yapılarıyla doğruya yanlışı katan gizli örgütlere katılmak da gerekmez. Bana göre savaş açık meydanlarda yapılmalı. Gizli tünellerde rehin alıp dışarıdaki sivil halkı düşmana teslim ederek değil. Onların vatanları işgal edilmişken başka çareleri kalmamış olabilir. Ama bizim değil. Var mı benimle oraya savaş muhabiri olarak gitmeye cesaret eden? Hem de bir aylık çocuğunu ve delice aşık olarak evlendiğin eşini 3 gün önce felç geçirip yoğun bakımda entübe ve koma halinde yatan anneni bırakıp öyle mi? Hem önceki gidişinde basın mensuplarının bile baskıya uğradıklarını, öldürüldüklerini bildiğin halde. Filistin'de yapacaklarım daha önemli. Ailem için yapacağım çok fazla bir şey de yok zaten.
Bu sefer daha fazla şeyi göze alarak gitmek istiyorum. Hiç umulmayacak bir şey oldu. Kameraman ve muhabirden oluşan 3 yedek ekip üyeleri neredeyse hep bir ağızdan ya da bir şarkının peş peşe nameleri, bir şiirin ard arda mısraları gibi konuştular. Tamam be, biz de geliyoruz. Zaten oradaki ekiplerimizin değişim zamanı. Yönetim gitmek isteyen ekiplerin taleplerini bekliyor. Yönetim onay verip 3 ekip halinde Gazze şehrine 75 kilometre kadar uzakta bulunan Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indiklerinde çıkıştan kendilerini bekleyen özel araçlarına bininceye kadar İsrail askerlerinin ürpertici bakışları üzerlerinde tüyleri diken olmuş vaziyetteydiler. Üst üste ve neredeyse iç çamaşırlarına kadar sık bir kontrolden geçirildiler. İsrail işgalini destekleyen, dahası kurgulayan, bölge ülkelerine karşı yerinizden kıpırdanırsanız yakarım tavırlı gangster kimliğiyle savaş gemilerini yığan, şehri her gün içlerinden birini kurban getirmeye mahkum etmiş canavara benzeyen dünya devi ülkenin mensubu olmalarına rağmen ne de olsa mensup oldukları ülkedeki halkın İsrail karşıtlığını, hatta isyanını İsrailler çok iyi biliyorlardı. Bu isyan içindekilerden gözü kara cesur olanlarının basın ve benzeri kılıklarla buralara sızmaya çalışabileceklerinin farkındaydılar. Çünkü dünyanın her yerine sadece para, finans, faiz, kumar, içki gibi azgın dişlerini, hançer saklı fuhuş ellerini değil, gizli istihbaratla kulaklarını da uzatmış vaziyetteydiler. Bütün felsefe, kültür, bilim, sanatların ve kendi bağlı oldukları dahi dini inançların içine yanlışlar, batıl inançlar sokarak insanlığı içten çökertme ve tahakkümüne alma çalışmalarını aralıksız sürdürmelerine rağmen oyunlarını fark eden, tuzaklarına düşmeyen insanların da hem de tahmin edemeyecekleri sayıda olduğunun şeytani idraki içindeydiler. Mazlum, mesleğindeki uzun yıllara sari başarılarının karşılığı olarak değişik bölgelerde görev yapmak üzere giden bu defaki ekiplerin koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Buna güvenerek araçtaki tüm arkadaşlarına seslendi. Ben ekibimle önce İsrailli Yahudilerin bu işgalle ilgili düşüncelerini öğrenmek ve aktarmak istiyorum. Sonra Gazze'ye geçeceğiz. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki en büyük caddelerden birinde Gazze saldırılarını kınayan, İsrail yönetimini suçlayan, aklı selim Yahudilerin düzenlediği kalabalık bir gösteri yapılıyordu. Oraya vardıklarında gösteriyi uzaktan seyreden yaşlı bir Yahudi ile konuşmaya çalıştı. Ne diyorsunuz bu Gazze saldırılarına? Miğferindeki ve göğsündeki gazeteci olduğunu ve geldiği ülkeyi gösteren işaretleri dikkatlice süzen kadın, gözlerinin içine dikkatlice bakarak cevap verdi. Doğru değil. Çocuk, kadın, yaşlı sivil halkın bombalanması doğru değil. Hemen ileride duran dağınık sakallı ve genç bir adam mikrofona uzandı. Kadının ürkek sesiyle söylediklerini duymuş olacak ki iri cüssesine uygun kaya yuvarlanır gibi bir sesle haykırdı. Ne diyorsunuz siz? Kutsal kitabımızda söz edilen Nil'den Fırat kıyılarına uzanan arz-ı mevud vaat edilmiş topraklar gerçekleşmeyecek mi? Oradan tüm dünya egemenliği ilan edilmeyecek mi? Büyük savaşla vatanımızı yüzyıllardır işgalde tutan varlıklar tek tek temizlenecekse Filistin bu büyük kurtuluşun adımlarından biri halinde İsraillilerin olacak. İşgalci hayvan sürüsü Filistinliler buradan sürülecekler. Tam ortasına düşmüştü savaş ve zulmü ateşinin. Ama masum çocuklar, hastalar, insanların susuz, ekmeksiz, elektriksiz bırakılmaları, karşısındaki adamın mikrofona haykırışıyla sözünü tamamlayamadı. Kendi işlerinde besledikleri Hamas'ın yaptıkları, onların hepsi yok edilmesi gereken Yahudi düşmanları. Konuşmayı daha fazla uzatmamak için öbür tarafa dönerek ilerlerken zulmü durduracak bir eylem yapmak lazım düşüncesi kafasında iyice şekillenmeye başlamıştı. Akşam kaldıkları otelde diğer ülkelerden de gelen savaş muhabiri ekiplerle birlikte 100'den fazla kişi olduklarını fark etmişti. Bunlardan Müslüman olanlar önceliğiyle gözüne kestirdiklerini adeta bir köşeye sıkıştırır gibi ayaküstü aynı şeyi tekrarladı. Bizim
gazetecilik ötesinde birer insan olarak bu zulmü önlemek için bir şeyler yapmamız lazım. Mesleğinde dünyaca tanınan duayenlerden biri olduğundan hepsiyle teker teker konuşabiliyordu. Ama dinleyenlerin çoğunun söylediği aynıydı. Biz mesleğimizi icra için buradayız. Başka şeyleri yapmak o işlerin sorumlularına, devlet yöneticilerine ait. Bu tür konuşanlar arasında bile her birinin apaçık gördüğü zulmü kaldırmak için dillendiremedikleri başka şeyler yapmak niyetini fark ediyordu. Kaçamak davranan gözlerinden insan olarak kalplerindeki bu duyguyu okuyordu. Gazze'ye her gün gidip gelmeyi, Tel Aviv'deki bu otelde kalmayı tercih etmişti. Geçen birkaç gün içinde gece ayaküstü yapılan kısacık sohbetlerde hiç ummadığı bir gelişme oluştu. Dışarıdan pek de tahmin edilemeyecek meslektaşlarının bu farklı bir şeyler yapmak düşüncesine katıldıklarını, ne yapabiliriz sorusunu zihinlerinde ve kalplerinde bir fidan gibi yeşerttiklerini konuşma ve tavırlarından seziyordu. Bu söz olarak kısa olan ama hüzünlü ve içten bakışlarla kalp derinliğine uzanan sohbetlerde uzun sürelerde uzman ekiplerle ve binbir emekle oluşturulabilecek bir strateji oluşmuştu aralarında. Gazze'de İsrail askerlerinin denetiminde görev yapıyorlar, halkla konuşmaları da kontrol altında tutuluyordu. Akşam belli bir saatte de yine askerlerin kontrolü altında topluca kalacakları yerlere götürülüyor ve kendileri gidiyorlardı. Zaten Gazze sürekli bombardıman altında tutuluyor. Öncelikle gece bombalanacak mahalleler İsrail askerlerince kendilerine bildiriliyordu. O bölgelerde kalmamaları isteniyor, emrediliyor ve fiilen oradan uzaklaştırıyorlardı. O gün akşam dönüş zamanı önceden anlaştığı sayıları 30 aşan arkadaşlarıyla üzerlerindeki gazeteci giysisi ve işaretlerini çıkararak sıradan halk kıyafetleriyle şehrin değişik mahallelerine dalıp saklandılar. Mazlum ve ekip arkadaşı kameraman tek katlı harabeye dönmüş, evinin ayakta kalmış bir köşesine sokağa atılan bir bebek gibi ısınan Gazze'li bir ailenin kucak açmasıyla onların arasına katıldı. Bir anda dünya televizyonlarına ve bütün medya kanallarına canlı görüntüleri ve konuşmaları aksetti. Aynı anda şehrin değişik yerlerinde bulunan arkadaşlarının katıldığı telekonferansla dünya kamuoyunun karşısındaydılar. Sözcü olarak o konuştu. Bütün dünya insanlarını buraya Gazze'ye çağırıyoruz. Biz dünyanın en güçlü ve vatandaşının can emniyetini her şeyin üstünde tutan devletinin gazetecileriyiz. Biz gönüldaş meslektaşlarımla burada harabeye döndürülmüş Gazze şehrinin içindeyiz. Bombalar altında inleyen kadınların, çocukların arasındayız. Gücü yetiyorsa İsrail biz de bunların içinde, bunlarla birlikte bombalarla öldürsün, kimyasal silahlarla boğsun, aç ve susuz bırakıp en büyük savaş suçu halinde diri diri ölüme mahkum etsin. İsterse dünyaya barış getirmek iddialı devletimiz ve insanlık da sussun, seyirci kalsın. Biz bu insanlık suçuna, bu akıl almaz zulme seyirci kalmayacağız. İsrail Başbakanı tam nerenin bombalanacağı bilgisini ileten başkomutanla özel telefondayken karşısındaki ekranda bu görüntü ve sözle karşılaştı. Zulüm kanı pompalayan et yığını haline gelmiş kalbi duracak gibi oldu. Hemen diğer özel telefona sarıldı. Başkanım, nedir bu hal? Kim bunlar? Nasıl böyle bir açık verdiniz? Nasıl bilginiz olmaz? Diye karşıdan öfkeyle baskın çıkan başkan ekledi. Sakın bir yanlışlık yapmayasınız. Onlara yapılacak bir saldırı bize yapılmış olacaktır. Hemen karşılığını alırsınız. Zaten burada halkın size karşı olan tepkilerine karşı durmakta zorlanıyorum. Dünyanın her tarafında da size karşı önlenemez hale gelen tepkileri zaten iyi biliyorsunuz. Sayın Başkan, Hamas denilen yaşam dışı Filistin örgütü bizim sivil vatandaşlarımızı kaçırdı. Şehrin altına örümcek ağları gibi ördüğü gizli tünellerden bize, halkımıza saldırıyor. Çok iyi biliyorsunuz ki kendimizi korumak hakkımızı kullanıyoruz. Bunu biz de diğer Batı ülkeleri yöneticilerine de dile getiriyor.
halklarımızın büyük tepkilerine rağmen bildiğiniz özel bağlantılarımız sebebiyle sizin yanınızda yer alıyoruz. Haksızlığı önleyeyim derken daha büyük haksızlık yapıldığını söyleyenlere karşı da diyecek bir şeyimiz yok. Duymazdan geliyoruz. Ama Sayın Başbakan, bu çok farklı bir durum. Sizinle bizi karşı karşıya getirdi kader. Tekrar ediyorum. Benden onay almadan o sivil gazetecilere karşı hiçbir fiili müdahalede bulunmayınız. Sayın Başkan, tarafınızın müdahalesiyle hemen bu yayınlar durdurulmalı. Yoksa korkarım dünya üzerimize çullanacak. Elektrik yok, her yer harabeye dönmüş. Nasıl böyle bir yayın yapabiliyorlar? Tüm medya patronlarına iletildi. Bu ulusal hatta evrensellik güvenlik meselesi. Basın özgürlüğü gibi bahanelerle yayını kesmeye yanaşmıyorlar. Ama halledeceğiz. Özel ekiplerimiz de orada müdahale içindeler. İzin verin tüm askerlerimiz şehre dalsın. Bir türlü karar veremediğimiz kara harekatını başlatıp gazetecilerimizi de kurtaralım. Muhtemel ki rehin alınmış da olabilirler. Sakın ha diye bağıran sesle o görüşme kapandı. Saatler sonra çalıştıkları medya kuruluşlarının patronları mazlum ve arkadaşlarına canlı yayını kesmek zorunda kaldıklarını ilettiler. Siyonist finans ağlarıyla olan irtibatları gereği baskıya fazla dayanamayan diğer önemli medya kuruluşları da aynı şeyi yapmak zorunda kaldı. Ama Türkiye, Mısır, İran, Pakistan, Rusya ve diğer birkaç ülkenin bağımsız medya kuruluşları belli ki sadece telefon irtibatıyla mazlum ve arkadaşlarının dünya ekranlarına yansıtmaya devam ediyorlardı. Zaten bu ülkelerin Gazze'deki basın ekiplerinden de onlara dahil olanlar vardı ve onlar da yayına giriyorlar. Dünyadan destek talep eden mesajlarını iletiyorlardı. İsrail Başbakanı, asker, istihbarat yetkilileri ve diğer devlet başkanlarıyla yürüttüğü kesiksiz çalışma ve görüşmeyle bitap düşmüş, yalnız içindeki hınç gözü açık, rüyaların kapılarını zorlar vaziyetteyken yetkililerinin ulaştırdığı bir haberle çılgına döndü. Odasında eline geçen her şeyi orada bulunanların yüzüne fırlatarak bağırdı. Nasıl olur bu? Nasıl buraya kadar gelirler de haberimiz olmaz? Uyuyor muyuz hepimiz? Akıl almaz bir şey, hiç beklenmeyen bir şey. Benzeri sözler öfkesini daha da kudurtuyordu. Çalan telefon ve karşısında yine başkanın çılgınlığı zincirleyen soğuk ve katı sesi. Sakın ha Sayın Başbakan, herhangi bir müdahalede bulunmayasın. Dünya ve içindeki biz cehennem ateşine düşeriz. Bekle, ben her biriyle görüşme halindeyim ve oradaki kuvvetlerimiz de teyakkuz halinde emrimi bekliyorlar. Cevap beklemeden telefon yine kapandı. Diline ki aklı tutulmuştu bu son olay karşısında başbakanın. Türkiye, İran ve daha birkaç Müslüman ülkenin lideri nasıl olmuştu bilinmez. Gazze şehrinde yıkık bir cami önünde yanlarında kaçak gazeteciler ve toplanan halkla beraberlerdi. Görüntüleri tüm dünya televizyonlarında ve sosyal medya kanallarında canlı halde yayınlanıyordu. Nasıl geldiler oraya? Sırrı, kontrollerimizi, askerlerimizi habersizce nasıl geçebildiler diye dönüp duruyordu başbakan. İstihbarat şefi başbakanın kulağına doğru eğilerek fısıldadı. Başbakanım, siz de biliyorsunuz bu devlet başkanları Gazze saldırılarımız durmazsa sınıra geleceklerini söylemişlerdi. Bu yönde ulaşan istihbaratlar da vardı. Ama biz hiç ihtimal vermiyorduk. Blöf kabul ediyorduk. Son anda nasıl başardılar? Hele Gazze'ye nasıl girebildiler bilmiyoruz. Akıl dışı bir şey bu. Tünellerin sınır ötesindeki uzantılarından girmiş olabilirler. Radar sistemlerimizi aşarak uçakla inmiş olabilirler. Hatta tebdili kıyafetle girmiş olabilirler. Türü yığınla açıklamaları dinleyecek zamanı yoktu başbakanın. Hemen özel helikopteriyle Gazze'ye, onların olduğu mahalle yoğun hava ve kara silahlı koruma altında indi. Evet, gözlerine inanamıyordu. Karşısında Türkiye, Mısır, İran, Pakistan Cumhurbaşkanları, Suudi Arabistan ve Körfez ülke liderleri bir hilal oluşturur vaziyette duruyordu. Bir iki koruma dışında üzerlerinde silah yoktu. Mazlum ve diğer kaçak gazeteciler de etrafındaydı. Çoğu yaralı belirli, çoluk çocuk, yaşlı gençler oluşan ve gittikçe kalabalıklaşan Filistinliler de onlara adeta kenetlenmiş vaziyette
ara sokaklara kadar yayılmıştı. Söze dimdik ve vakur haliyle öne çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı başladı. Gözlerini İsrail Başbakanı'nın yorgun ve kendisiyle utançlı olduğu fark edilen gözlerinin içine dikerek ve tane tane konuştu. Sayın Başbakan, işte burada masum Gazze halkının içindeyiz. Vurmaya, katletmeye devam edecekseniz ve cesaretiniz yetecekse hemen bizi de katledin. Bize bir zarar geldiği anda tüm askeri güçlerimizin, halkımızın zulüm ve saldırılarınıza karşı son kişi de ölünceye kadar savaşmak üzere harekete geçeceğini de bilin. Bizi de dünyanın da şahitliğiyle şehit edebilirsiniz. Ama siz bilemezsiniz. Biz dipdiri kalırız ve ülkemizde yerimizi dolduracak insan bizlerde çok. Karşısındakinin cevap vermeye mecali ve niyeti olmadığını fark ettiğinden biraz nefeslenerek devam etti. Artık sizin kadim dünya egemenliği şeytani ihtirasınız ile insanlığın hesaplaşma zamanıdır. İnsanlığa örnek olmak için buradayız. Aynı zamanda yaratılışa uygun evrensel değerleri besleyecek ve nihai ortak gayelerine eriştirecek ahlak ilkelerini insanlara açıklayan, bu kapsamda saldırıda bulunmamış, başkasının inancını, hakkını, vatanını ele geçirmeye çalışmamış, zulme sapmamış, herkeste iyi geçinmeyi ilke kılan Kur'an'ın, bunun aksine davrananlarla savaşma emrini uygulamak için buradayız. Karşınızdaki insanları hayvan diye niteleyecek kadar, çocukları hastaları katledecek kadar insanlıktan uzaklaşan saldırılarınızın bundan önce olanlarında da sizi uyardık. Barışa davet ettik. Dinlemediniz. Ta 1967'den beri işgallerinize karşı alınan Birleşmiş Milletler kararlarını, uluslararası anlaşma ve çözüm yollarını yok saydınız. Çiğnediniz. Masum insanları öldürmeye devam ettiniz. Hak hukuk nedir bilmezsiniz siz. Sanki yüreğine saplanan zulmü tükürürcesine devam etti. Daha önce de yüzünüze söylendiği gibi siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Bu toprakların sahibi olanlarla anlaşmaya, iki devletli insani çözüme yanaşmadınız. Savaşın kesilmesi, akan kanın durdurulması tekliflerimize bile kulak ardı ettiniz. Bu son olmayacağı belli olan saldırılarınızın da ilk anından beri tarafsız kalmaya çalıştık. Sizi uyardık. Sizi ve destekçilerinizi protestolarımız, ürünlerimizi boykotumuz, siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi kesmemiz sonuç vermedi. Hala zulme, kan dökmeye devam ediyorsunuz. Yeter artık. İnsanlık ölmedi. Müslümanlar önderliğinde insanlık ayakta kalacak, bunu bilin. Derken cep telefonlarına varıncaya kadar tüm iletişim yollarıyla neredeyse dünyadaki herkesin izlediği sesli görüntülerde mazlumun parıldayan gözleri ve çehresi belirdi. Lider topluluğu yanı başında sözü o aldı. Ben Müslümanım ama buradaki arkadaşlarımız arasında Hristiyan, Yahudi, başka din mensubu, hatta dine uzak olanlar da var. İnsanlık adına buradayız biz hepimiz. İsrail Başbakanı ne diyeceğini şaşırmış, adeta sonu belirsiz karanlık bir tünele düşmüş vaziyette etrafına bakırken yanına yaklaşan bakanın herkesçe de duyulan sesi ortalığı kaplamıştı. Şu anda sınır kapılarımızda ve boydan boya sınırlarımızda içeriye girmeye çalışan milyonlarca sivil insan bekliyor. Aralarında ülke liderleri, dünyaca ünlü isimler var. Topluca buraya yürüyüşe geçmeye çalışıyorlar. Ne yapacağız? Başbakan herkesi ve her şeyi unutmuş, çılgınlar gibi bağırıyor, adeta kendini yerden yere atıyordu. Biz her türlü organizasyonun ustasıyız. Bize karşı tüm dünya halklarını ve liderlerini birleştiren ve kalbimize kurşun gibi saplanan böyle bir organizasyonu, örgütlenmeyi kim ve nasıl yapabilir? Müslüman ülkeler çıkarları yüzünden birbirleriyle çekişirken, diğer ülkeler menfaat kavgasına tutuşmuşken, bizse dünyanın her yerinde finans, stratejik üretim ve ticaret önceliğiyle öne çıkmış, Yahudilerin desteğiyle ve ülkesindeki bilim ve ileri teknoloji hamlelerine bağlı olarak tamamladığı tarım ve endüstriyel projeleriyle çok gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan bir ülkeyken
tarımda ve elektrik üretiminde kendine yeterli ve ihracatçı, metal, elektronik, biyomedikal, savunma, elmas kesme ve parlatma lideri bir ülkeyken 22 devlet halindeki 350 milyondan fazla Araplara karşı 9 milyon 200 bin nüfusumuzla 1948'den beri savaş verip her yere uzanan üst akılla yenilmez hale gelmişken, İsrail Başbakanı konuşurken mazlum Türkiye Cumhurbaşkanı'na öne doğru kaldırdığı sağ elini işaret parmağıyla havada küçük bir daire çizerek sanki ben konuşayım diye izin ister gibi bir hareket yaptı. Diller suskun, gözler konuşur vaziyette Türkiye Cumhurbaşkanı buna mukabil aynı hareketle olur cevabını verdi ve takip eden iki elini havada kenetleyecek gibi birbirine yaklaştırma hareketi yaparak İsrail Başbakanı'nın uzattığı konuşmasıyla askeri çember ve ani operasyona hazırlandığının kendilerince de öngörüldüğünü ve buna karşı hazırlıklı olduklarını işaret etti. Etrafında bulunan devlet başkanları gazeteci ve halkın hemen içe girer gibi saflarını sıklaştırmalarından ve kaşlarını kaldırarak bir şey bekler gibi semaya kısacık nazarlarından mesajın onlar tarafından da anlaşıldığı belliydi. İsrail Başbakanı'nın ve o etrafındaki kurmayların da akıl durdurucu telaş ve panik hallerine rağmen bütün bu mesajları algıladıkları, hele işaret parmağının en sonunda kendilerine doğru peş peşe sallanışındaki sakın ha uyarısıyla gizli bir korkuya kapıldıkları dört bir tarafa kaçkın şeytani gözlerinden okunuyordu. Mazlum oradaki herkesin sen buna layıksın anlamı yüklü bakışlarının altında ezilen ve düşünceleriyle, duygularıyla oradan oraya savrulan İsrail Başbakanı'nın bıraktığı yerden kendisi sözü devam ettirdi. Hepsinde de kendi içlerindekilerle başrolleri paylaştığınız senaryo gereği dünyada ahlaksızlık ve İslam düşmanlığı başına alıp gitmiş, yaratılış ilkelerine dayanan evrensel ahlak ilkeleri lafta kalmışken, İslam ülkelerinde Kur'an'a bağlılıkla oluşacak birlik ve bütünlük bozulmuş, çoğunluğu günübirlik eğlencelere daldırılmış ve uyutulmuşken, dünya devletleri mafya çeteleri gibi alan paylaşmışken, dünyanın dört bir tarafından beslenen devletiniz, roket ve hava saldırılarına karşı demir kubbe savunma sistemine, saldırılar için en geliştirilmişiyle F-35 ve diğer tipte savaş uçaklarına, füzelere, silahlı insansız hava araçlarına ve nükleer silahlara sahip ve bölgeyi işgal altında tutarken, şer odaklı tüm organizasyon tarafınızca yapılmış ve desteklenmişken, bütün bunları yerle bir eden bu organizasyon da nereden çıktı değil mi? Mazlum İsrail Başbakanı'nın kulaklarına ergimiş kurşun gibi dökülen sözlerine devam etti. Siz tüm insanlar içinde masum Yahudileri de ana düşürüp yok eden kadim şer örgütü mensubusunuz. Bu şimdi karşılaştığınız ise hiçbir beşerin ve beşeri örgütün başaramayacağı, hepsini de boşa çıkarabilen bir yaratılış düzeni organizasyonudur. Gönüllerdeki yok edilemeyen ilahi rahmetin, iyilik ve vicdanın akılla anlaşılamayacak toplu isyanı, zulme karşı ayağa kalkışıdır. Rabbimizin belirlediği kaderle görmek istediği, bilmek istediği, inşallah başarıya eriştireceği, her halükarda iyiliği ebedileştireceği evrensel bir uyanışın habercisidir. Bu esnada mazlumu yanına fırlayarak sözünü kesen Filistinli bir kız çocuğun haykırışı duyuldu. Boğazında düğümlenen zulmü, ciğerlerinde patlayan isyanla dışarı fırlatırcasına derinden gelen öksürüklerle kesik kesik konuşuyordu. Konuşamayan ya da konuşturulmayan çocukların, annelerin, babaların, dedelerin ızdırabını özetliyordu. Su istiyorum, yemek istiyorum. Bizler insanız. Çocuklar ne yaptı? Annemi, kardeşlerimi kaybettim. Ekranlara yansımayan nice örnekleri gibi 2014 yılında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine silahla engel olmak saldırısını İsrail'in işgalci askerlerinin önünü kesen 10 yaşındaki küçük kız çocuğunun cesaretini ve haykırışını hatırlatıyordu. Siz suçlusunuz ve teröristsiniz. Bize hiçbir şey yapamazsınız. Dünya bizimle birlikte, sizinle değil. Ekranların diğer tarafında düşebilen damlalarıyla
sınırlardan yapılan canlı yayınlar da dünyanın her tarafından izleniyordu. Her milletten genç, yaşlı, kadın, erkek milyonlarca insan ayakta, ellerinde herkesin kendi milli bayrağı, flaması, sınırı boydan boya kuşatmışlardı. Kameralara odaklandıkça aralarında yan yana Müslüman din alimleri, kendi dini kıyafetleri ve mahiyetleriyle Papa ve Patrik dahil Hristiyan rahipleri, Siyonizme bulaşmamış Yahudi, Kohen, haham din temsilcileri, Budizm rahibi, ünlü yazarlar, sanatçılar fark ediliyordu. Aralarında Amerika'dan gelmiş bir grup insanın renkli kızılderili kıyafetleri, şimdikiyle devam eden kadim zulüm ve soykırıma karşı lanet afişlerini andırıyordu. Yer yer aralara dağılmış Japonların ipekten yapılmış renkli ve desenli geleneksel kimono kıyafetleri ise cenaze çelenginde Çekler gibi Hiroşima toplu katliamında ölenlerin anısını ve acısını hatırlatıyordu. Mazlum Filistinli kız çocuğunun araya girmesinden sonra sözlerine devam edecekti ki İsrail Savunma Bakanı aniden aralarına Başbakanın önüne fırladı. Gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açık vaziyette konuştu. Başbakanım, hava sahamızın sınırlarında tur atan ve iniş izni talep eden sivil uçaklar var. Ne diyorsun sen? Derhal düşürün. Hava sahamızı ihlal etmediler ve sivil uçaklar başbakanım. Uçakta Çin, Endonezya, Kore, diğer taraftan Brezilya, Arjantin, Ekvator liderlerinin bulunduğu ve devletler arası acil ve zaruri görüşme taleplerine bağlı iniş izni talep ettikleri iletildi. Ne cevap verelim? Başbakan epey bir süre toparlanıp cevap veremedi. Çünkü dibi görünmeyen bir uçurumda yapışıp da tutunamadığı yalçın kayalara ya da tepesine çıktığı gökdelen merdivenden ayağa kayıp insan aşağıdaki basamaklara fesat kazanı kafasını çarpa çarpa hırsla havaya kalkmış burnunu sürte sürte aşağıya düşer gibiydi. Düşüş sürerken elinde tuttuğu telefon çaldı. Karşısında neredeyse herkesin duyacağı hiddetli sesiyle başkan vardı. Başbakan, Doğu Akdeniz'e gönderdiğimiz dünyanın en büyük uçak gemimiz var ya, 26 bin metrekareden fazla alanlı, 76 metre yükseklikli, 75'ten fazla uçak ve hava aracını barındıran, 20-25 yıl dışarıdan yakıt ihtiyacı olmadan nükleer reaktörle çalışan o dev gemimiz, onun ve oradaki diğer gemilerimizin arasından adeta iğne deliğinden küçük teknelerle ellerinde beyaz bayraklar sallayarak kimler geçip Gazze sahiline yanaşmaktalar. Bundan da mı haberiniz yok? İsrail Başbakanı, hayır başkanım, onlar da kim? Cezayir, Libya, Fas, Sudan, Etiyopya ve diğer Afrika devlet başkanları mahiyetlerindeki birkaç insanla ve silahsız olarak kısa sürede sahile ayak basacaklar. Tüm engellemelerimize rağmen önleyemedik. Peşlerinde de Avrupa sahillerinden iri ufaklı turistik tekneler. Ne bekliyorsunuz? Niye hepsini yakalamıyorsunuz? Karşı koyarlarsa yok etmiyorsunuz Sayın Başkan. Çünkü gelenler sivil devlet başkanları. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de onların arasında ve beyaz bayraklılar. Tam da tarihteki bilinen ikincisinden sonra en büyük dünya savaşı olarak planlarımız yakında devreye girecek ve dünya hakimiyetimiz resmen ilana ramak kalmışken çok kötü oldu. Daha önce bloklaşmalar ve savaşlar karşılıklı menfaat çatışmasına dayanıyordu. Şimdiki ise zulme karşı insanlık mücadelesine döndü. Kendi kamuoyumuzu ve tüm dünya haklarını açıkça karşımıza alamayız. O sırada o teknelerden birinde telefonla irtibat kurdukları canlı yayın kanallarında konuşan Afrikalı bir siyahi lider bembeyaz dişlerine ve sözlerine kalbinin aydınlığı vurmuş halde tüm dünyaya anlamlı gülümsüyordu. Bu defa zorla kaçırılmıyoruz vatanımızdan. Kendimiz geliyoruz. Arkadaşlarına dönmüş dev savaş gemilerini işaret ederek ekliyordu. Bunlar emeğimizi, değerli maden ve yeraltı zenginliklerimizi sömürüyle bu hale geldiler. Yıllarca o işgalcilerine ne demişti bir Türk lider? Geldikleri gibi gidecekler. Gerideki bir tekneden konuşan beyaz tenli bir kadın ekranlardaydı şimdi. Doğru yolda ilerlersek, el ele vererek, yaratılış düzenine uygun gerekli yaptırımları uygularsak eğer, Allah'ın yardımıyla yenik düşecektir. İnsanlara zulmeden
ve haksız kazanımlarıyla kendini üstün görenler, gökyüzünün açılan yüzünde sayısız yıldızlar gibi zulme son, barışa çağrı sesleri, onların arkasında mehtap gibi ya da çevresindeki yörüngelerinde yıldızların döndüğü güneş gibi tekbir sesleri yankılanıyordu. Nihayet insanlık topyekün ayağa kalkmıştı. Yürüyüş başlamıştı.